Canım arkadaşlarım merhabalar. Öncelikle hasta olan arkadaşlarıma acil şifalar diliyorum. Özellikle kuru öksürük, alerjik astım, alerjik bronşit gibi rahatsızlıklar biliyorsunuz yılın bu aylarında özellikle Aralık ayında oldukça artıyor, nüksediyor adeta ve insanları çok rahatsız ediyor. Çok iyi biliyorum arkadaşlar. Bunun için bugün sizlerle soğan kürünü yapacağız. İnanılmaz faydaları olan 2-3 gün içerisinde gerçek anlamda bir rahatlama sağlayarak zaman içerisinde de sizin bu hastalıklarla mücadele etmenizi en doğal yoldan sağlayacak güzel bir şurup yapacağız bugün. Normal kahverengi soğanları kullanıyorum. Burada ölçümüz bir gün için bir orta boy soğan şeklinde olacak. Şimdi benim soğanlarım küçük olduğu için ben şöyle 2 tane soğan kullanacağım. Bir günlük hazırlayacağım. Sizler eğer 2 günlük hazırlayacaksanız 2, 3 günlük ise 3 soğandan bunu hazırlayabilirsiniz. Kabuklarını soyduktan sonra soğanlarımı şöyle kapalı bir kap kullanacağım. Benim böyle yarım kiloluk bir kavanozum vardı. Bunun içerisine yapacağım şimdi. İnce ince doğrayacağız soğanlarımızı ama burada rendeleme tavsiye etmiyorum. Rendelemeyelim fakat ince ince doğrayalım mümkün olduğunca arkadaşlar. Çünkü rendelemede soğanın o bizim asıl lazım olan o suyu farklı bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Bunu istemiyoruz. Bu yüzden ince ince soğanımızı doğrayacağız şimdi. Daha sonra içerisine eğer elinizde varsa kestane balı ama eğer yoksa diğer ballardan da kullanabilirsiniz. Bal koyacağız içerisine. Şimdi her soğan için normalde 2 yemek kaşığı bal kullanacağız. Burada ben bir soğanı hazırlamış gibi kabul ediyorum kendimi. Dediğim gibi küçük olduğu için 2 tane kullandım. Şimdi gördüğünüz gibi bakın oldukça küçük doğradım soğanlarımı. Balımı ilave etme zamanım geldi. Bal gerçekten hem antioksidan özelliğe sahip hem de o florayı, oradaki zararlı florayı özellikle boğazdaki sıkıntıyı yok etme konusunda bize oldukça yardımcı olacak. Soğan gerçekten hem mikrop öldürmesi yani antimikrobiyal özelliği sayesinde hem de antiviral özelliği sayesinde oradaki sıkıntıyı dediğimiz gibi temizleyecek. Yani bu iki madde birleştiğinde inanılmaz güzel bir şifa kaynağı haline geliyor kıymetli arkadaşlarım. Şimdi bunu bir güzel karıştırdıktan sonra kapağını kapatacağız ve yaklaşık 12 saat kadar buzdolabında bekleteceğiz. 12 saatten sonra zaten şimdi birazdan göstereceğim ertesi gün çekilmiş halini de. Bakın bu 12 saat bekledikten sonraki hali bu şekilde bir güzel sulanıyor, şurup şeklini alıyor. Soğan içerisindeki suyu balın içine bırakıyor ve güzel bir şurup elde ediyoruz. Kullanım şekli ise günde 3 defaya kadar kullanabilir. Aç tok fark etmiyor arkadaşlarım. Çocuklarda bir tatlı kaşığı, büyüklerde ise yetişkinlerde ise birer yemek kaşığı her öğünden önce ya da sonra kullanılabilir. İnşallah şifa bulmanız niyetiyle kullanmanızı diliyorum. Şifa olmasını diliyorum sizlere. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yorumlarınızı bırakmayı, videoyu beğenmeyi ve eğer abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sağlıklı, güzel günler diliyorum inşallah.